Peki, tenzili rütbenin her zaman kötü bir şey olduğuna emin misiniz? Şöyle düşünün. Terfi beklerken bir sabah masanızda başkasını buluyorsunuz. Daha az maaş, daha az yetki, daha az saygı. İçinizden bir ses, ben mi bir şey yaptım diye soruyor. Cevap yok. Sadece o sabah işe gitme zorunluluğu. İşte Oprah Winfrey'in başına gelen tam olarak buydu. Baltimore, 1970'lerin sonu. Oprah, şehrin en prestijli haber bülteninde spikerlik yapıyor. Ağır, ciddi, saygın. Bir kadın olarak cam tavanları zorluyor. Her sabah milyonlara gerçekleri anlatıyor. Kariyeri yükselişte. Ta ki o sabaha kadar. Kanal müdürü kapıyı tıklatmadan içeri giriyor. Yüzünde tartışmaya kapalı bir ifade var. Oprah, haberleri bırakıyorsun. Yarın sabah People Are Talking var. Orada olacaksın. Ne bir açıklama, ne bir özür. Sadece emir. Oprah donup kalıyor. People Are Talking dediği sabahın köründe yayınlanan, kimsenin ciddiye almadığı, düşük bütçeli bir talk show. Kariyer basamaklarını tırmanırken bir anda kendini en altta buluyor. Şimdi bir saniye durun ve şunu düşünün. Yükseldiğinizi düşünürken bir el gelip sizi aşağı çekti. O an ne hissederdiniz? Utanç, öfke, haksızlık. Oprah o gece evine döndüğünde aynı şeyleri hissetti. Yastığını ağladı. Neden ben diye sordu. Ama ertesi sabah işe gitti. Ertesi sabah gözleri hafif şiş. Setin loş ışıkları altında oturuyor. Küçük bir stüdyo. Kimse ondan bir şey beklemiyor. Hatta kimse onu fark etmemiş bile. İlk konuk geliyor. Sıradan bir kadın. Hayatını anlatacak. Oprah notlarına bakıyor. Sonra notları bir kenara bırakıyor. Ne kaybederim ki diye düşünüyor. Mikrofonu eline alıyor. Kadının karşısına oturuyor ve diyor ki, anlat bakalım. Seni dinliyorum. İşte o an, o basit, sade, kimsenin izlemediğini sandığı an, her şey değişiyor. Oprah konuşmuyor artık, dinliyor. Haber spikerliğinin katı tonu gitmiş, yerine insanın içine işleyen bir samimiyet gelmiş. Konuk ağlıyor, Oprah ağlıyor. Konuk gülüyor, Oprah gülüyor. O sabah kimse fark etmiyor ama Oprah düşmek sandığı şeyin aslında uçmanın başka bir biçimi olduğunu anlıyor. Günler geçiyor, haftalar. Kanal müdürü hala onu cezalandırdığını sanıyor. Ama izleyiciler bambaşka bir şey düşünüyor. O küçümsenen sabah kuşağı kısa sürede şehrin en çok konuşulan programı oluyor. Ve işte buradan çıkan şey The Oprah Winfrey Show. Tarihin en etkili talk show'u. Oprah yıllar sonra o geceyi anlatırken hep aynı cümleyi tekrarlıyor. Beni geri plana atacaklarını sandılar. Oysa beni kendime göndermişlerdi, diyor. Sevgili dinleyici, eğer şu an siz de bir geri plana atılma hissi yaşıyorsanız bilin ki bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. Oprah o sabah stüdyoya gitmese, ağlamasına rağmen mikrofonu eline almasa, belki de bugün onun adı hiç duyulmayacaktı. O yüzden umutsuzluğa düşmeyin. Bazen bir sonraki zirveye çıkmak için önce bir alt basamağa inmek gerekir. Orada ne bulacağımızı bilemeyiz ama hayat bilir. Bu hikaye kalbine dokunduysa kanala abone olmayı unutma. Ve belki hayatında tam şu anda bir tenzilli rütbe yaşayan, kendini değersiz hisseden bir arkadaşın varsa bu hikayeyi ona gönder. Sadece şunu söyle.
Tenzili rütbenin her zaman kötü olduğuna emin misin? Belki o da kendi oprah anını fark eder. Dinlediğin için teşekkür ederim. Yeni hikayelerde görüşmek üzere ve unutma, her hikaye bir kapı aralar ve her kapı gerçek bir hayata çıkar. Sevgiyle kal.